Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 17 Kasım günlerden pazar ve bu videoda anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil sevgili dostlarım. Sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz kripto paralar üzerine. Şöyle baktığımızda sevgili dostlar dünden bugüne Bitcoin tarafında 0.0 elde var 0. Dün 90.800 civarında bu saatlerde 90.800 civarındaydık. Bugün gene aynı yerdeyiz. Ama altcoin'lerde düne göre bir düşüş var. Genel ortalamaya baktığımızda 0.80'lik bir düşüş varken Ethereum bu işten nasibini %2.87 olarak aldı ve Ethereum haftalıkta zarara geçti. Geçen hafta bugün alanlar bugünkü düşüşten dolayı %2.81 ne yazık ki zarardalar ve baktığımızda bu haftayı Bitcoin'in Ethereum'un kat kat üzerinde %14 üzerinde yani kapanışa doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu altcoin'ler için oldukça olumsuz. Tabii ki de her altcoin için değil. Örnek Solana. Böyle bir günde Solana %7.20 bir yükseliş yaptı. 7.20 gayet iyi. BNB tarafında 0.19'luk yükseliş. Ripple zaten şovunu yapıyor arkadaşlar. Yapmış olduğu bu şova yaklaşık %1 oranında katkıda bulundu. Bugün de yükselmeye devam etti. Doge'de ufak bir geri çekilme, %3'lük geri çekilme varken Cardano'da %4, Tron'da da %2'lik bir geri çekilme var. AVAX'ta da %3.71 artıda AVAX'la ilgili bir haberimiz var videonun devamında. Günün şampiyonlarına baktığımız zaman en tepede OM'u görüyoruz arkadaşlar. OM %45'lik yükseliş yaptı. OM bu haftanın şovmeniydi zaten. Bu hafta %122 gitti arkadaşlar. Süper bir performans gösterdi. Yani OM alıp da zarar ettim diyen bu hafta olmamıştır diye düşünüyorum. Şimdi birisi çıkar ben ettim hocam der. Derim ki sen hariç. Stellar arkadaşlar XLM sevgili dostlar. Bu da Ripple'daki XRP'deki yükselişe geç de olsa katıldı. Onunla beraber yükselişine devam ediyor. Bugün de üzerine %21.50'lik yükseliş koydu. Hep söylerim Ripple alacaksınız. Ripple çok yükseldi diyorsanız XLM alın. XLM alacaksınız. XLM çok yükseldiyse Ripple alın. Birbiriyle bağlantılı sevgili dostlar. Bunları birbirleriyle entegre. Biri yükseldi, biri altta kaldıysa altta kalanı hemen hiç gözünüz kapalı grafiğe, tekniğe, temele bakmadan alımını yapın. Çünkü onu yakalayacaktır, yükselecektir diye. Bonk tarafında da güzel bir yükseliş var. Zaten Bonk iyidir, güzeldir demiştik. Hafta başında demiştik bunu ve hafta sonuna geldiğimizde %100'lük bir yükseliş olmuş Bonk tarafında. Goat'ta bir yükseliş, Quant'ta bir yükseliş. Quant dün grupta soruldu. Gayet güzel, iyidir, güzeldir dedik. %16.80'lik bir yükseliş olmuş. Quant tarafında da şöyle aşağı doğru yükselenler var. Yükselemeyenlere baktığımızda Peanut'ı görüyoruz. %13'lük bir kayıp. Epicoin'de %7'lik, MOK'ta %7'lik, Neiro'da %5'lik bir kayıp ve Pepe'de de o listeleme haberlerinden sonra uçup kaçıp gittikten sonra %120 gittikten sonra bir haftada. Şimdi normal olanı yapıyor, geri çekiliyor arkadaşlar. Zaten aşırı gitmiş bir coin'e de o tepeden de gerilmezdi zaten. Bir gün bir Pepe videosu yapar, bunları detaylıca konuşuruz. Evet, yeni bir haftaya giriyoruz. Eski haftayı kapatıyoruz. Yeni haftada bizi neler bekliyor? Biraz ona bakalım. CoinTürk'ten kopya çekelim arkadaşlar. CoinTürk'ten Fatih Uçar'ın haberi. Kendisine buradan selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Ne demiş Fatih Uçar haberinde? Öncelikli olarak başlıkta yukarı 17-24 Kasım kripto paradaki önemli gelişmeler. Baktığımızda tepede Nvidia'ya dikkat çekmiş. Perşembe günü Nvidia kazanç raporu gelecek. Bu yapay zeka ile alakalı altcoin'leri sevgili dostlar Metaverse tarafındaki altcoin'leri büyük ölçüde etkileyecek bir bilanço olacak. Bilançonun olumlu gelmesi bekleniyor ama ne kadar olumlu geleceği merak konusu.
İyi gelecek, güzel gelecek ve fiyatlar, piyasa bunu fiyatladı zaten. İyi geleceği şeklinde. Kötü gelirse yandık. Onu şimdiden söyleyeyim. Ama iyi gelirse, ne kadar iyi geldiğine bağlı olarak fiyatlarda bir artış görebiliriz. Yapay zeka ve oyun, sevgili dostlar, oyunla alakalı, Metaverse ile alakalı coinlerle. Trump'ın yapacağı açıklamalar önemli. Özellikle yeni SEC başkanının bu hafta belli olması mümkün deniliyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Gary Gensler bizim başımıza belaydı. Kripto paralara belaydı. SEC başkanı Gary Gensler kripto ekosistemi gücünü kullandı ve Trump'ı seçtirdi arkadaşlar. Evet, Trump seçtiren açık net bir şekilde kripto para tarafıydı. Kripto para lobisiydi. Yapmış olduğu bağışlarla, yapmış olduğu yayınlarla, işte YouTube'da, Twitter'da yapmış olduğumuz bağışla, böyle hani kampanya dolaylı desteklerle Trump işi bitirdi. Trump'ın iyi bir SEC başkanı, kripto yanlısı bir SEC başkanı ataması, belirlemesi bekleniyor bu hafta. Henüz vakit var. Ocak ayına kadar. Ocak ayında çünkü yemin edecek. Ocak ayında mazbatayı alacak. Ama şimdiden bir beklenti var. Acaba kim olacak diye. Çünkü kabine yavaş yavaş şekilleniyor arkadaşlar. Haberin yapıldığında da Bitcoin 90.400'müş. Şimdi tek tek gün gün bakalım. Gün gün ne bekliyor bizi? Pazartesi günü yarın saat 18'de Fed başkanlarından New York Fed Başkanı Goldsbee'nin bir açıklaması olacak. Çok pardon. Çok önemli mi? Değil, ama öyle bir şey söyler ki piyasa allak bullak, ya da öyle bir şey söyler ki piyasa uçar kaçar gider. Normalde çok önemli bir Fed başkanı değil. Avrupa Merkez Bankası Başkanı konuşacak. Daha önce Avrupa Merkez Bankası'nın yapmış olduğu konuşmalardan, 100 tane konuşmalardan 3 tanesi, 4 tanesi bizi etkilemiştir. Çok önemli midir Avrupa Merkez Bankası'nın konuşması? Değildir. Ama o 3 taneye, 4 taneye denk gelirsek sıkıntı. Yani etkileme oranı düşük. Bilin Avrupa Merkez Bankası konuşacağını, tıpkı Goldsbee'nin konuşması olduğu gibi bilin. Ya niye düştük biz deyince, Goldsman'ın konuşması vardı. Ya niye yükseldik? Goldsman'ın konuşması vardı diye, sebebi bundandır. Aynı şekilde Avrupa Merkez Bankası Başkanı içinde. Ama etkileyeceklerini de zannetmiyorum. Çok düşük bir ihtimal. G20 toplantısı var. G20 toplantıları da bizi daha önce etkilemedi. Ama atıyorum, dediğim gibi işte, atıyor 10 tane toplantıdan 2 tanesi bizi etkilemişse etkilemiştir. 8 tanesi umurumuzda bile olmadı. AVAX'ta kilit açılışı var sevgili dostlar. Yaklaşık 60 milyon dolar gibi bir kilit açılımı var. Büyük bir kilit açılımı, yüklü bir kilit açılımı arkadaşlar. Yani AVAX'ın normal şartlarda fiyatını etkileyebilecek bir kilit açılışı. Ama, tırnak içerisinde ama, daha önce de bu tarz kilit açılışları AVAX tarafında oldu ve daha önceki kilit açılışları etkilemedi arkadaşlar fiyatı. Normal şartlarda AVAX'ta bir kilit açılışı var. Fiyat düşebilir deriz. 59 milyonu, 60 milyon doları gördüğümüzde. Ama ve lakin bu kilit açılımlarından coinlerine özgürlük sağlayanlar arkadaşlar, ya ellerinde normal tutmaya devam ettiler AVAX'larını, ya da direkt stake'e çıktığı gibi tekrardan stake'e yatırdılar arkadaşlar. Satış olmadığı için AVAX'ta herhangi bir baskı oluşmadı. Kilit açılışı varmış AVAX'ta 60 milyon dolar. Duydun mu kız diyenler, panik yapıp satan küçük yatırımcılar fiyatta hafif bir oynaklığa neden oldular. Olmadılar desek yalan olur. Ama onlar da geçici oldu. Sonra tekrar AVAX toparlandı arkadaşlar. Kilit açılışının var. Normal şartlarda düşürmesi beklenir ama düşeceğini zannetmiyorum. En azından kilit açılışından dolayı düşeceğini zannetmiyorum. Ross'ta da 14,5 milyon dolarlık bir kilit açılışı var. Gene bunun da Ross'u etkileyeceğini zannetmiyorum. Avrupa enflasyon verileri gelecek Salı günü. Fed başkanlarından Xi Jinping konuşması olacak. Bunlar da bilinmesi gereken ama önemli olmayan veriler arkadaşlar. Çarşamba günü de yine Fed başkanlarından Cook ve Bowman'ın açıklamaları olacak. Bu hafta Fed başkanları bayağı bir konuşacak anladığımız kadarıyla. Kuzey Amerika'da Blockchain Summit, senatörler temsilcileri ve CFTC üyelerinin konuşmaları olacak. Bunlar bilinmesi gereken yarı önemli şeyler.
Evet, önemliye geldiğimizde sevgili dostlar, Nvidia'nın kazanç raporu gelecek Perşembe günü. Bu çok önemli işte. Bu hafta bizi etkileyecek en önemli olay diyebiliriz. Nvidia'nın kazanç raporunun gelmesi. Türkiye'den beni izleyen Türkiye'deki dostlarımız için de yine Perşembe günü öğlen saat 2'de, saat 14 diyelim, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Beklenti sabit olması yönünde. Piyasalar bunu bekliyor ama ve lakin bazı kaynaklar, hükümete yakın kaynaklar faiz indiriminin gelebileceği yönünde haberler yaparak şu an piyasayı manipüle ediyorlar. Şu an faiz indirimi için, Türkiye'deki faiz indirimi için ben az buçuk bu işten anlayan biri olarak yorumumu söyleyeyim. İndirilmemesi gerekiyor sevgili dostlar. Şu an faizlerin faizlerin indirilmemesi gerekiyor. Bir de para basma hızımızın da biraz azaltılması gerekiyor. Hala çok fazla para basıyoruz. Bu yüzden de enflasyonla mücadele ne yazık ki başarısız oluyor. Hani sadece faiz arttırarak, sadece faizi yüksek tutarak enflasyon olmuyor arkadaşlar. Biraz da para basmayı kısıtlamak lazım. Para arzını kısmak lazım. Para arzımız ne yazık ki son sürat devam ediyor. Amerika böyle yapmadı arkadaşlar. Amerika böyle yapmadı enflasyonu yenerken. Ne yaptı? Bir taraftan faizi arttırdı, bir taraftan da harcamaları kıstı. Kurumsal harcamaları kızdı, para arzını azalttı. Biz habire para basmaya devam ediyoruz. Bir taraftan da faiz arttırdık, epey bir faiz arttırdık. Bu da vatandaşı perişan etti. Yani bir taraftan giriyor, bir taraftan çıkıyor gibi oldu. Olan asgari ücretli garibanı oldu. Neyse, asgari ücret, gariban kelimesini kullandığımız zaman gariban demek siyaset oldu. O yüzden bu konuyu es geçiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden işsizlik haklarına başvuruları da gelecek Perşembe günü. Ada Coin'de bir açılış var. Normalde 13,2 milyon dolarlık açılış adanın fiyatını etkilemez. Normal şartlarda etkilememesi gerekir. Fed Başkanı Barron'ın Cuma günü konuşması var ve Amerika Birleşik Devletleri'nden de hizmet PMI verileri gelecek gene Cuma günü. En önemli veri Perşembe günü Nvidia verisi olacak kıymetli dostlarım. Şöyle göstergelere baktığımızda bir problem görmüyoruz. Kısa vadede hala tam manasıyla pozitifiz, uçuyoruz, kaçıyoruz diyemesek de orta uzun vadede Bitcoin tarafında herhangi bir problem yok. Bitcoin'de sene 1950'lerde bir al sinyali yakalamıştık. 60 binlerden ve devam ediyoruz arkadaşlar. 90 bin oldu. Henüz sata dönen bir şey yok. Her şey yolunda olarak görülüyor. Kısa vadeye bakalım. Şöyle 2 saatliğe bakalım. 2 saatlikte dün ne dedik sevgili dostlar? Bir kanalımız var. Bitcoin bir kanal oluşturdu. Kanalın altı, üstü, altı, üstü, altı, orta banda geldi. Tekrar altta geldi. Bu altlar hep alım fırsatı olarak görüldü. Bu altlardan bunun altına düşmediği müddetçe bir problem yok. 87 bölgesi kar al bölgesiydi. 87'nin altına düşersek bütün malı azaltıyoruz. Karlarımızı alıyoruz arkadaşlar. Olur da 82'ye düşerse de zaten piyasadan çıkmış oluyoruz. 82'nin altı hoş geldin ayıdır. Haberiniz olsun. Şu an için baktığımızda şöyle bir saatliğe bakalım. Yarım saatliğe bakalım. Yeşillere dönüyor mu? 15 dakikalığa bakalım. Evet, 15 dakikalıkta yeşillere dönmüşüz. Dönmesi gereken yer 200 günlük hareketli ortalama dönmüş, yukarıya doğru gidiyor. Yani bir problem görmüyorum açıkçası Bitcoin'de sevgili dostlar. Malumunuz bugün pazar. Pazar günde öyle büyük bir hareket de beklemiyoruz. Ama şu kanalın alt kısmından alanlar uzun vadede güzel paralar kazanacaktır. Herhangi bir problem yok. Ne yapalım arkadaşlar? Bugün pazar. Öyle çok konuşacak bir şey yok. Şu sizin sorularınıza bir bakalım. Videonun altına gelen sorulara bakalım. Eskiden her videoda bakardık. Sonra tuhaf tuhaf yorumlar gelince bakmadık. Bakalım yorumlarda bir güzellik, düzelme var mı? Küfür, hakaret herhangi bir şey varsa tekrar okumaktan vazgeçeriz arkadaşlar. Şöyle ekranımızı büyütelim ve bakalım. En üstte benim sabit yorumum var. Hala soruyorsunuz hocam Twitter adresinizi ata linkine yollar mısınız? Aa burada.
Özel link istiyor arkadaşlar sevgili dostlar. Ya burada var zaten bak ha. Videonun hemen altında. TikTok hesabım. Nedir TikTok? Benim. Hocam TikTok'ta bir hesap gördüm size mi ait? Ne bileyim ben bana mı ait? Buradan tıklarsanız gittiğiniz hesap bana ait. Hocam sizin resminiz var. Adam koymuş. Ne yapabilirim ki? Koymuş adam. Bakın burada beğendiğim coinlerin, grafiğini beğendiğim coinlerin ya da yani sorulara genelde cevap veriyorum. TikTok'ta kısa kısa videolarla, grafiklerle TikTok'tan takip edebilirsiniz. O da olmadı. Hala Telegram kanalınızı bulamadım hocam diyen var. Telegram kanalımda aha da burada sevgili dostlar. Hocam Telegram'da bir kanal var. Size mi ait? Eğer buradan YouTube üzerinden gelirseniz bana ait derim. İşte burada en son VLD'den çıkalım mı demiş. Evet, VLD'den çıkalım mı? Buradan başlayalım isterseniz sorulara. Bakalım VLD'den çıkalım mı? Ya çıkmaya gerek yok. Yok, çıkmaya gerek yok. Yok, çıkmaya gerek yok. Yani şöyle biraz sıkıntılar var gibi duruyor ama çıkmaya da gerek yok. VLD'de. Yani şu 2.10'lar var. 2.10'un üzerinde kaldığı müddetçe VLD'den çıkmaya gerek ben olduğunu düşünmüyorum. Bende de var VLD arkadaşlar. 2 dolar 10 sent destek. 2 dolar 10 sentlere kadar düşebilir. Sorun değil arkadaşlar. Hiç sorun değil. Varsa paramız 2 dolar 11 sentlerden 12 sentlerden 2.15 sentlerden hatta 2.20'lerden ekleme yapılır. Sonra da devam eder VLD. VLD'de öyle büyük bir problem açıkçası ben görmüyorum. Kısa vadede bir düşüş gelebilir. Ama orta uzun vadede de güzel bir yükseliş bekliyorum VL'de de. Hocam o zaman şimdi satalım. Hazır buradan satalım. Buraya gelince alırız. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir dünya yok. Bunun buradan aşağıya düşmesi %60. Ama buradan direkt yukarıya dönme ihtimali de %40. Pirince giderken bulgurdan olmayınız. VLD'de ana yön yukarıdır. Sevgili dostlar, elinizdeki malı kaptırmayın derim. İşin içinden çıkarın. Evet, bu bir dolandırıcı sevgili dostlar. XAI 19 hala son derece değersiz durumda. Tıpkı bunun da dolandırıcı olduğu gibi. Bunları ben hep engelle. Bir engelliyorum. Oh diyorum kanal rahatladı. Engelledim. Oturuyorum arkama bir yaslanıyorum. Bu işte Florian Muskan yerine Florina Muskan oluyor. Bu da işte Alexander yerine Alex oluyor. Hemen daha ben arkama yaslanmadan yeni hesap geliyor. Bunlar bota bağlamışlar. Hızlı bir şekilde tık 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 yapıyorlar. Bunlarla baş edemiyoruz. Bunlar dolandırıcı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Olmasın. LDO hakkında ne düşünüyorsunuz? Proje olarak baktığım zaman LDO'nun bu fiyatlarının sevgili dostlar oldukça ucuz olduğunu düşünüyorum. Ve LDO oldukça ucuz. Hele ki Ethereum tarafına baktığımızda. Ama işte Ethereum bir düştüğünde LDO ne yazık ki daha çok düşüyor arkadaşlar. Ve bir buy sinyali gelmiş zaten. Şöyle baktığımız zaman 6 Kasım'da gelmiş. Ve şurada 200 maya denk gelmiş. 200 maya gelince düşmesi de gayet normal. Tamam iyi bir seviyeden, güzel bir bölgeden retestinde yapmış. Bir problem görmüyorum arkadaşlar. LDO'nun önündeki en büyük engel şuradaki dip, şuradaki dip, şuradaki dip, şuradaki tepe, şuradaki tepe. Yani LDO 1.49'un üzerine atana kadar sancılı bir dönem bekliyoruz. Şöyle 4 saatliğe alalım. 1.49'a kadar sancılı. Gelir buraya, buraya çıkar, buraya iner, buraya vurur, tekrar düşer. Bilmem ne. Adamı dinden imandan yani böyle bir nereden bulaştım bu coin'e dedirtir. Ama 1.49'un üzerine atarsa, 1.49'un üzerinde 2 tane 4 saatlik kapanış yaparsa gelsin bahar, geçsin yazlar olur arkadaşlar. Uçarız. Çalsın sazlar değil mi? Öyle bir şey deriz ve yukarılarda nerelerden gelmiş? 3.70'lerden gelmiş.
Bu 3.70'ler ne ki? Yani çok rahat bir şekilde 3.70'lere, 3.68'lere ulaşırız. Hedef 3.70, 3.68 midir? Değildir tabii ama ve lakin şu 3.70'lere gelsin. Ondan sonra yeni hedefi belirleriz. İlk kırmamız gereken en zorlu yer 1 dolar 49 sent bölgesidir LDO tarafından. Başka sevgili dostlar. Hocam geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum Güngör'cüm. Sağ olasın. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bonk tutuyorum. Roketledi. 2025'te daha iyi olur gibi duruyor. Evet, sana katılıyorum. Umarım. Trinex'i kontrol edebilir misiniz lütfen? Bu Trinex'in de dolandırıcı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Selam. Arkanızdaki resim İsviçre'den mi geldiniz? Mi İsviçre'ye? İsviçre'den selamlar. İsviçre'ye çok selam. İsviçre'ye hiç gitmedim arkadaşlar. Arkamdaki resimde İsviçre değil. Yani değildir diye tahmin ediyorum. Arkamdaki bir İran halısı. El dokuma. Kör kadınlar dokunmuş bunu derler ya. Bir İran halısı arkadaşlar arkamdaki. Ee, bilmiyorum yani İran'dır büyük ihtimalle. İran ben görmedim İsviçre'yi. Yani bizzat gitmedim. İran'daki teyzelerin de eski bir halı çünkü bu. İran'daki teyzenin de bilmiyorum İsviçre'yi gördü mü ya da bir İsviçre'ye ait bir resimden mi baktı yaptı ama zannetmiyorum İsviçre olduğunu. El dokuma İran halısı. Çok geçmiş olsun kardeşim. Allah bu günleri unutturmasın inşallah. Amin. Teşekkürler. Teşekkürler. Moderatörümüze geçmiş olsun. Teşekkürler. Moderatörümüz iyi arkadaşlar bu arada. PlayStation'la oyunlarına başladı. Antrenmanlara çıkıyor. Düz koşulara başladı. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güzel yorumlarınız için. Trinex dolandırıcı dedik. Geçtik. Moderatörümüze geçmiş olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun Boy Bey'i. Hocam AVAX Coin yorum yaparsanız sevinirim. Ağzınıza sağlık. AVAX Coin yorumunu yaptık. AVAX'ta bir açılış var ama açılışın etkileyeceğini zannetmiyorum. AVAX'ta hedef 100 dolar arkadaşlar. Bu yıl sonuna kadar nasip inşallah olur. Olmazsa çok üzülürüm. O da ayrı mesele. Sığ analiz artı korkaklık eşittir küçük hesapçılık. Haydi herkes satışa en iyi yaptığınız şey demiş. Kime demiş bunu? Multi serbeste demiş herhalde. Multi serbest ne demiş? Moderatörümüze geçmiş olsun. Allah şifalar versin inşallah demiş. Ya şimdi Allah şifalar versin geçmiş olsun diyen birine neden sığ analizci dedin? Niye korkak dedin? Niye küçük hesapçılık dedin? Niye herkes haydi satışa dedin? Sadece geçmiş olsun demiş. Hocam ona dememiştir, sana demiştir. Bana mı demiştir? Yok canım bana diyemez. Çünkü ben sığ analiz, korkaklık ve küçük hesapçılık yapmıyorum. Haydi herkes satışa da demedim. Ana yön yukarı dedim. Aksine şey yok dedim. Bitcoin'de bir al sinyalimiz vardı ve al sinyalimizin devam ettiğini söyledim. Al sinyali devam ediyor diyen bir adama haydi herkes satışa demezsin. Bu dese multi serbest sana demiştir bu. Öyle moderatörümüze geçmiş olsun dersen alırsın cevabını. Eyüp demiş hocam Neiro Ethereum'a bakar mısınız demiş. Neiro'ya Ethereum paritesiyle aldık öyle mi? Bakalım seni mi kıracağız? Evet şimdi bir sığ analiz yapalım Ethereum tarafında. Burada Neiro, Ethereum ne demek? Ne demek sevgili dostlar? Hocam Ethereum mu alayım yoksa Neiro mu alayım sorusuna cevap arıyoruz. Anladınız mı? Neiro USDT olarak sormamış. Neiro Ethereum olarak sormuş. Neiro mu alayım yoksa şey mi alayım diye sormuş. Şöyle bir bakalım Neiro Ethereum'a. Burada bir düşen trend var. Burada da bir yükselen trend var sevgili dostlar. Burada bir simetrik üçgen oluştuğunu görüyoruz. Şimdi bu simetrik üçgen yukarıya kırılırsa ne olur? Nereden kırıldı diyelim? Geldi diyelim. Şuraya geldi. Şuradan kırıldı. Yukarıya doğru kırıldı. Bu bize hedef verir bu simetrik üçgen. Alırız bunu buraya koyarız kırıldığı yere. Bize eğer tabii buradan kırılıyorsa, nereden kırılıyorsa oraya koyacağız o şekilde. Hedef burası olur arkadaşlar. Hedef 185. Yukarıya doğru kırılırsa. Anlatabiliyor muyum? Kırılırsa. Kırılmazsa. Peki. Şöyle baktığımızda kırılmazsa sevgili dostlar.
kırıldığını nereden anlayacağız? Daha kısaya alalım. 4 saat diye alalım. Şimdi 4 saatlikte Neuro, Ethereum şuradaki Fibonacci seviyemizin 90'ların altında. Onun için şöyle söyleyeyim. Neuro, Ethereum 0.090'ın üzerine atmadan arkadaşlar alım önermiyorum. 0.90'ın altında kaldığı müddetçe tehlikeli sularda geziyor. 0.090'ın altında kaldığı müddetçe vaziyetimiz iyi değil. Zaten şurada sata dönmüş arkadaşlar. Neyi öğretir? Herhangi bir al sinyali gelmemiş. Al sinyali geldiğinde ne güzel uçmuş gitmiş. Şurada sat sinyali gelmiş. Sat sinyalinden sonra yukarıya doğru çıkmış. Hoca sen sattırdın bize ama bak nasıl geldi. Hatta burayı bile görmüş. Fitil atmış buraya. Ama bu neymiş? Gelmiş arkadaşlar. İçeriye çekme tuzağıymış ve ta nerelere girmiş. Nerelere girdikten sonra bir yeşil yakmış. Acaba bu kandırıyor mu bizi ya demiş. 2 yakmış. Acaba kandırıyor mu bizi ya demiş. İnanmamış. Ne zaman ki şu 4 saatlikteki 200 maya fitiller değmeye başlayınca yapıştırın demiş ve yapıştıranlar güzel paralar kazanmış. Şu an Euro Ethereum tarafında da ne yazık ki bir sat sinyali var arkadaşlar. 90'ların üzerine atmadan alım önermiyoruz. 90'ların üzerine atsın. Ondan sonra şöyle önümüzü bir açsın bakalım. Gidelim o zaman 185'lere artık kaça gideceksek bırakalım gitsin. 185'i nereden koyduk biz buraya? Onu hatırlamıyorum. Ama üstü kırarsa gider. Altında kaldığı müddetçe, 90'ın altında kaldığı müddetçe alım önermiyoruz. Öncelikle çok geçmiş olsun. AVAX bekliyoruz. Olur, yaparız. Okey, bu da bir dolandırıcı arkadaşlar. Seçimden önce XRP Harris'e destek vermedi mi? Bu yükseliş neden arkadaşlar? Evet, seçimden önce çok bariz bir şekilde Ripple Trump'a da destek verdi aslında. Yani şöyle bir şey oldu. Ripple ikiye bölündü. Ripple'ın eski CEO'su Kamala Harris'i desteklerken Ripple'ın belli kısmı alt tarafı Trump tarafına da destek verdi. Ama asıl büyük destek Harris'e gitti tabii. Kamala Harris'e gitti. Bunu nasıl anlatalım? Bir hikaye geldi. Şimdi geldi aklıma. Bir askeriye var. Bir bölük varmış arkadaşlar. Bu bölükte de iki tane komutan varmış. Birisi işte başkomutan, birisi de yardımcısı. Şimdi başkomutan çok iyi kalpli bir adammış. Çok iyi bir adammış. Askere çok iyi davranılmış. Ya bunlar analarının kucağından, babalarının ocağından gelmişler bu peygamber ocağına, asker ocağına. Bunlara iyi davranmak lazım. Bunlar vatanın neferleri. Bunlar vatanın aslan evlatları deyip bunları hep hoş tutarmış. En iyi yemekleri yemelerini sağlarmış. En güzel kıyafetleri vermeleri sağlarmış. Çocuklar bir hata yaptığında, askerler bir hata yaptığında işte saçlarını okşarmış. Ya olur böyle şeyler evladımız geç falan dermiş. Çok iyi davranırmış. Yardımcısı olan komutan da vicdansızmış arkadaşlar. Tabiri caizse şerefsizin tekiymiş. Gidermiş işte sıhhiyecisini sebep yokken dövermiş arkadaşlar. Ya da işte bu niye böyle diye dövermiş. İşte yürüyüş yaparken askerler pataklarmış. Kaç yaşına geldiniz? Daha yürümeyi bilmiyorsunuz. Sizin ben ananızı avradınızı bilmem nenizi böyle bağırıp çağıran vicdansız kötü askerin anasını ağlatan biriymiş onun yardımcısı. Gün gelmiş bunlar savaşa girmişler sevgili dostlar. Bu bölük savaşa girmiş ve savaşta bunların bölüğüne bir tane büyük bir İsrail füzesi gibi bir füze düşmüş. Bayağı bir sağlam bir füze düşmüş. Askerlerden bayağı bir şehit var orada. Ölen var, yaralanan var. Komutan, başkomutan, iyi kalpli komutan bağırmış. Sıhhiye, sıhhiye diye. Hemen Sığıya koşmuş. Geldik komutanım, emret komutanım. Şimdi koştuk komutanım. Ne oldu komutanım? İşte yaralandım demiş. Bacağım koptu. Gelin çabuk bacağımı sarın. Kan kaybı ediyorum. Öleceğim yani. Kurtarın beni. Bunlar hemen koşmuşlar gelmişler. Aman komutanım, canım komutanım. Tam komutanı tedaviye başlayacakken bir de bakmışlar ki hemen yanda az ileride şerefsiz komutan, yardımcı komutan ölmüş yatıyor. Aa falan böyle olmuşlar. Hemen iyi kalpli komutanı bırakıp ölmüş komutana koşmuşlar. Vicdansıza koşmuşlar. Ölmüş adamı
çok böyle rahat, böyle sağlam bir şekilde tutarak sedyeye yerleştirmişler. Aman başına bir şey olmasın diye asker üniformasını çıkartmış, başının altına yastık koymuş. Aman bir şey olmasın diye kilitler takılmış. Aman bir şey olmasın diye bandajlar, bilmem neler, en güzel şeylerle o ölmüş adama hizmet etmeye başlamışlar. Bir şeyler yapmaya başlamışlar. Büyük komutan da demiş ki, ya ne yapıyorsunuz siz? O adam ölmüş, ölmüş. O adamdan artık fayda yok. Yaralı olan benim. Gelin beni kurtarın demiş. Onlar da dönmüşler komutana, demişler ki, komutanım biz seninle nasıl olsa anlaşırız. Biz seninle nasıl olsa sen bizi affedersin. Nasıl olsa senden bir şey olmaz. Ama eğer bu şerefsiz ölmediyse var ya, bizim anamızı ağlatır. Şimdi XRP. Nasıl olsa Trump'la anlaşır. Trump zaten ben kriptonun babasıyım dedi. Kriptoların başkanıyım dedi. Kripto paralara açık destek vereceğim dedi. XRP'nin başına bela olan SEC'deki Gary Gensler'ı kovacağım dedi arkadaşlar. Ripple istediği kadar Harris'i desteklesin, istediği kadar Harris'e para versin, istediği kadar Harris'i övsün, Trump'la nasıl olsa anlaşır arkadaşlar. Harris'a destek vererek Harris ölse de, ya ölmeseydi Harris, işi sağlama almış arkadaşlar. Ripple o zamanlar doğru olanı yaptı. Harris ya kazansaydı, Ripple baktığımız zaman bundan 5 sene önce, 6 sene önce Ethereum'da başa baş gidiyordu arkadaşlar. Şu an baktığımızda Ethereum'un fiyatı 3117 dolarken Ripple daha yeni 1 doları geçti. Niye? İşte bu SEC başkanı Gary Gensler yüzünden oldu. Niye arkadaşlar? İşte bu Kamala Harris, Biden bilmem ne, demokratlar yüzünden oldu böyle. Bir türlü toparlayamadı. Onlarla arayı bir bozdu. Bir daha belini doğrultamadı. Ne yaptı? Bunlar yine kazanırsa diye onlara destek verdi. Harris öldü artık. Harris öldüğüne göre, bu komutan öldüğüne göre yavaş yavaş Trump'a bunlar da döner. Anlatabildim mi? Umarım anlatabilmişimdir. Çok geçmiş olsun delikanlıya. Teşekkürler. Beraber yaşlandık hocam. Öyle mi oldu? Yaşlandık mı diyorsun? Vallahi yaşlandık ha. Yaş oldu 46. Doğru söylüyorsun. Hocam şöyle bir taktik var mı? Mesela bir altcoin bir iki gün çok yükseldiyse artık biraz düşecek diye. Veya pazar akşamları bir silkeleme oluyor diye. Bilen var mı? Değil. Bu böyle oluyor arkadaşlar. Bu böyle oluyor. Pazar günleri Bitcoin düşer. Bu pazar Bitcoin düşüyor. Pazar günleri Bitcoin düşer. Gene düştü. Bakın arkadaşlar, ben bildim pazar günü Bitcoin düşer diye. Üçüncü pazar geldiğinde pazar günü Bitcoin düşer diye herkes short açtığında balinalar öyle bir vurur ki neye uğradığınızı anlayamazsınız. Pazar günü Bitcoin öyle bir yükselir ki şaşar kalırsınız. Bir taktik oluyor, piyasalarda oluyor, ama bu taktik tutmuyor arkadaşlar. Hemen değiştiriyorlar. Şeye bakıyorlar. Long short oranlarına bakıyorlar. Longcular fazlaysa, herkes aşırı bir şekilde long açmışsa, insanlar direkt piyasa direkt sert bir düşüş yapıp long açanları likide edip bütün paralarını alıyorlar. Ya da herkes düşecek diye oynadığında, herkes short açtığında piyasayı birdenbire yükselterekten milleti genelik ediyorlar. Yani bu taktikler, bir haftalık, 2 haftalık taktikler oluyorken ilerleyen zamanlarda bu taktikler işe yaramıyor. Bende de sevgili dostlar, dediğim gibi benim de bir göstergem vardı ya. Hani şu al sat sinyallerini gösteren. Ben de sürekli bunun ayarlarıyla oynuyorum. Bu şimdi buradayken ayarları işte 5'e 4 iken diyelim. İşte indikatörün ayarları var. 20'ye 10 iken, bilmem neye bilmem neyken çok güzel çalışıyor. Al dediği yerden alıyoruz, sat dediği yerden satıyoruz. Harika sonuç veriyor. Ama 2 hafta sonra ya da bir ay sonra bir de bakıyorum ki indikatör çalışmıyor arkadaşlar. Çünkü balinalar bu indikatörü çözmüşler ve ona göre bir tedbir almışlar. Ne yapıyorum ben de? Hemen ayarlarını değiştiriyorum ve ayarlarını değiştirdikten sonra deniyorum. İndikatör gene çalışıyor. Yani sürekli bir şeyle değiştirmek gerekiyor. O yüzden zaten
Şuraya girdiğinizde yüzlerce, binlerce indikatör bu yüzden var. Bazen ENA Crypto Cross çok güzel çalışırken bazen RSI çok güzel çalışıyor. Bazen hacim ağırlıklı hareketli ortalamalar çok güzel çalışırken bazen de basit hareketli ortalamalar çok iyi çalışıyor. Bu sürekli döngü değişiyor. Asla şu indikatör, asla şu taktik hep kazandırır diye bir şey yok. Siz şimdi piyasaya giriyorsunuz. Diyorsunuz ki pazar günleri piyasa düşüyor. Ertesi hafta gene pazar günü piyasa düşüyor. Ya diyorsun senelerdir bu piyasada olan kurtlar var. Bu kurtlar bu taktiği nasıl çözememiş ya diyorsun. Pazartesi günü, pazar günleri satıp pazartesi alıyorsun. Bu bir hafta yediriyorsun, ikinci hafta yediriyorsun, üçüncü hafta öyle bir vuruyorlar ki neye uğradığını şaşırıyorsunuz. Hiçbir taktik sonsuza dek düzenli çalışmaz. Sürekli kendinizi yenilemek zorundasınız. Büyük geçmiş olsun. Teşekkürler, teşekkürler, çok teşekkürler. Tüm geçmiş olsun dilekleriniz için. Altcoin sepeti yapımıyla alakalı video çekebilir misiniz? Sepette ne kadar yapalım? Coin oranı. Ne kadar takip edebiliyorsan, baktığın zaman ne kadar görebiliyorsan o kadar yapmalısın. Kimisi demiş ki 5 tane coin yeter. Kimisi demiş ki 10 tane coin yeter. Sen kendi kapasitene bakacaksın Kadir'cim. Baktığın zaman kaç tane coin'e hakim olabiliyorsan o kadar. Ama ve lakin şunu söyleyebilirim. 5'ten az olmasın. Hocam FTX. Sevgili dostlar, öncelikli olarak şunu söyleyeyim. FTX konusunda FTX batmış bir firmanın coin'idir. Ve o batmış firma bir daha yapılmayacak. Anlaştık mı? Burada anlaştık mı? FTX çıkmadı. FTT. Batmış bir projeden bahsediyoruz. Bir daha da açılmayacak. Ola ki FTX borsasını birisi geldi satın aldı. Elon Musk geldi satın aldı arkadaşlar ya da bir başkası geldi satın aldı FTX tarafını. Bu satın almadan dolayı FTX borsasının tekrar açıldığını varsayalım. Tekrar FTX borsası açılsa bile sevgili dostlarım FTX ile FTT ile yollarına devam etmeyecekler. Başka bir coin çıkaracaklar. Çünkü bu coin artık kontrolden çıktı. Bu coin artık borsanın da kontrolünde değil. Bu coin birileri geliyor, alıyor diye yükseliyor, birileri satıyor diye yükseliyor. Ortada bir proje yok. Şu anki yükselişler ve düşüşler tamamen fake arkadaşlar. Bu FTT'yi alttan yakaladığınız zaman, diplerden yakaladığınız zaman, işte buy sinyali geldiği zaman alırsınız. Sell sinyali geldiği zaman da satınız. Ben FTX alacağım, tutacağım 3.41 olacak. 5.95 olacak veya çok daha fazlası olacak. 20 dolar olacak. Oralardan düştü ya 20 dolar çok söyleniyor. Olacak gibi bir beklentiniz olmasın. Şu an buy sinyali var FTT tarafında. Fiyat 2 dolar. 2.28'lere gitmesini, 2.72'lere gitmesini bekleyebiliriz. Ama sell yazısını gördüğünüz an arkanıza bakmadan kaçın. Buralar gelmeyecek demektir. Şu an için gelecek gibi görünüyor. Şu an için 2.28'ler, 2.72'ler gelecek gibi görünüyor. Uzun vade ben FTT yatırımcısıyım gibi bir şey sakın yapmayın. Çünkü proje asla ve asla hayata geçmeyecek FTT olarak. FTX borsası açılsa bile. FTX ile ilgili bir açıklama geldiğinde fiyat yükseliyor hocam yukarıya doğru. İşte bunlar hep manipülasyonla, fake hareketler arkadaşlar. O şeyinin bir alakası yok. Yani avukatlar, savcılar, borsa açılsa bile, şu an için açılma ihtimali yok. Ama açılsa bile bu coin'e faydasının normal şartlarda olmaması gerekiyor. Teşekkürler. Fedcoin vardı. Niye yürümüyor? Niye yürümüyormuş Fedcoin ya? Kim diyor Fedcoin'in yürümediğini? Evet, yürümüyor. Fedcoin yürümüyor. Buy sinyali, sell sinyali, sell sinyalinin şu an devam ettiğini görüyoruz. Alt desteğimiz burası. Niye oraya koymuşsak? 1.19 olarak bir alt desteğimiz var.
Şu an geçmiş dönemlerde işte bu isim değişikliği bilmem ne falan filan da çok gitmişti. Şu an yani sat diyor arkadaşlar. Yani buy sinyali sene dönmüş, ne yazık ki dönmüş. Açıkçası ben alım önermiyorum. Niye yükselmiyor bilmiyorum ama teknik olarak da şu an zaten teknik analizde bize yürümemesi gerektiğini söylüyor. 1.34'ün üzerine atmadan alım önermiyorum ben kendi namıma. 1.34'leri biraz indirdim. 1.33 oldu. 1.33'lerin üzerine atmadan alım önermiyorum. Bu gelir burayı kırar. Buradan bir fake düşüş yapar. Buraya vurur. Bir daha iner. Bir daha vurur. Bir daha iner. Ne zaman ki bunun üzerine atar 2-4 saatlik kapanış yapar. Yükselir. Şu an için FED tarafında bir olumlu bir hava görmüyorum maalesef. Niye yürümüyor bilmiyorum. Ama genel olarak hep az önce de bir arkadaşımız sormuştu VLD'yi satalım mı diye. VLD, FED bunlar yapay zeka projeleri. Bunlar ne oluyor yürümüyor ki bu hafta az önce ne dedik yayının başında? Nvidia bilançosu geliyor dedik. Eğer Nvidia bilançosu olumlu gelirse FedCoin niye yürümüyor lafı için pişman olursun. Uçar, kaçar, gider. Trimvex bir sahtekar dedik. Geçmiş olsuna teşekkür dedik. AVAX yerinde sayıyor. AVAX'ı konuştuk. Bitcoin için bir şey diyemem. Altcoin'ler bana göre ucuz. Bana göre de ucuz. Geçmiş olsuna teşekkürler. Hocam Ripple videosu gelir. Yaparız bir aralar. Ada Ripple alınır mı hocam? Alınır. Hocam ağzına yüreğine sağlık. Bir şey öğrendim. Çok iyi kârdayım. Bana en çok fayda haberi al. Beklentiyi sat oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Kemal'cim. Geçmiş olsun hocam. Haberi al, beklentiyi satı çok yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden coinlerle ilgili haberleri zaten size vermeye çalışıyorum. Ethereum Bitcoin'e karşı niye zayıf kaldı demiş. Ne demişler? Şu an Bitcoin rallisindeyiz. Bundan sonraki adım Ethereum rallisi. Yani Ethereum Bitcoin'den daha iyi bir performans gösterecek. O da teşekkür etmiş. Cevabını almış. Doğru demiş zaten. Gittim 7 gün önceki videoyu yine izledim. Her zamanki gibi nokta atışı yaptığınız için daha iyi anlamış olduk. Launch için soruyorum. Hani hareket geldi ya acaba yine özel olarak launch videoları artar mı? Günlük yakımlar şu kadardı. Böyle bir beklentiniz vardı. Bilginiz olsun. İki gözüm iç şey launchları diye videolara başlardı. Mıyız tekrardan Allah razı olsun. Başlamayız. Niye başlamayız? Çünkü beni çok kötü suçladılar arkadaşlar. Lunch'tan para almakla. Lunch videosu yapıyorsun. Lunch sana para verdi, şunu verdi, bunu verdi gibilerden. Bir dedim, iki dedim, üç dedim. Hadi lanet olsun dedim. Bıraktım. Hala o küskünlüğüm, Lunch tarafına küskünlüğüm, Lunch yorumlarına küskünlüğüm devam etmektedir. Daha önce birçok kere söyledim. Kanalımda benim 1000'in üzerinde, 2000'in üzerinde belki de video var. Video çekmeyi, konuşmayı seviyorum. Hani kripto üzerine konuşmayı seviyorum ben arkadaşlar. Ve sizden hangi coin'in isteği gelirse onun videosunu yapmaya çalışıyorum. Kendi elimdeki coin'lerin dahi videosundan ziyade hani siz soruyorsunuz hocam şu coin'in videosunu çeker misiniz? Şöyle yapar mısınız? Böyle yapar mısınız? Bende de var diyorum. Bazen diyorsunuz ki hocam sende ne var? Onun videosunu yap diyorsun. Bazen çok nadir elimde aldım dediğim, aldığım coin'lerin videosunu çok nadir yapıyorum. Hani şey olmasın diye. Adam coin almış, coin'i şilliyor işte, coin'i övüyor bize, elindeki coin'i bize kitlemeye çalışıyor gibi laflardan çekindiğim için yapmıyorum arkadaşlar. Sizden ne gelirse onu yapmaya çalışıyorum. Benim için hani muhabbet olsun, kripto muhabbeti olsun. Benim YouTube'dan gelen gelirlere de bildiğiniz üzere daha önce de defalarca kere söyledim. Al bir daha söyleyeyim, bir daha göstereyim. Buradan gelen paraya da bir işim gücüm yok arkadaşlar. Buradan gelen parayla işim gücüm yok. Buradan gelen parayı direkt olarak bağışlıyorum arkadaşlar. YouTube'dan öyle zaten büyük de bir para gelmiyor. Şöyle gelire baktığımız zaman 8.940 lira gibi bir para gelecekmiş. Bu ay buyursun gelsin 8.940 lira için bu iş yapılmaz. Hani asgari ücret diyoruz ya 17 bin lira çok az diye. Asgari ücretin yarısı yani. Bu para hiç yapılmaz. Bu kadar şey. Son günlerde de gelirimiz baya baya düşmüş. Ama ameliyattan dolayı video çekemedik. Ondan düşmüştür. Diyelim. Yani öyle kendimizi teselli edelim. Kıymetli dostlar, bunları zaten geldiği gibi direkt olarak bağışlıyorum. Eko Kripto adına gönderiyorum bir yerlere ihtiyacı olanlara. Konu para değil arkadaşlar. Sadece memnuniyet. Faydalı olduğuma inanıyorsam devam ediyorum. Faydasızsam video falan çekmiyorum. Trimrex dolandırıcı demiştik. Bakın hala geliyor.
Allah şifa versin inşallah. Teşekkürler. Allah razı olsun. AVAX sene sonu 100 dolar. İnşallah. Geçen yayında 78.6 gelirse kaçarım demiştiniz. Şimdi 82.6 dediniz. Yeni güncelleme mi yaptınız? Ben yapmadım arkadaşlar. Fiyatlar yaptı. Nasıl yani? Evet, fiyatlar yaptı arkadaşlar. Şimdi tertemiz bir Bitcoin sayfası. Tertemiz olsun. Pırıl pırıl olsun. Mis gibi olsun. Mis gibi kokuyor. Bak Bitcoin güzel gidiyormuş 15 dakikalıkta. Yayının başında dedik, güzel dedik. Hakikaten güzel. Şimdi Bitcoin'de ne zaman? Geçenki video ne zamandı? Bu zamandı. Örnek. Bitcoin 73 binde. Hocam piyasadan ne zaman çıkarsınız? Hareketli ortalamanın altında kaldığında çıkarım. Hareketli ortalama kaçtan geçiyor? 70'ten. Arkadaşlar 70'in altına düşerse ben çıkarım stopum. Sonra buraya geliyor Bitcoin 76 binde. Hocam stop noktanız neresi? Hemen aşağı iniyoruz. Hareketli ortalama buradan geçiyor. 72.140. Arkadaşlar 72.140'ın altında kalırsa ben piyasadan çıkarım. İyi de hocam geçen gün 70.000 demiştiniz. Fiyat yukarıya gidince stop noktam da yukarıya doğru gidiyor da aynı şey. Şurada geldik. Düştü Bitcoin aşağıya. Buraya 86 bin. Hocam stop olalım mı? Çıkalım mı piyasadan? İniyoruz. Hareketli ortalama burada. Kaç? 78 bin. Arkadaşlar ben 78 binin üzerinde kaldığı müddetçe piyasadan çıkmıyorum. 78 bine kadar düşer. Tekrar toplar. Önemli değil derim. 78 bin altı stop derim. Niye öyle oldu? Çünkü fiyat daha da yukarıya çıktı. Stop noktası daha da yukarıya çıktı. Ne oldu? Stop noktamızı fiyatla beraber yukarıya taşıdık. Amaç ne? Para kazanmak. Fiyat yukarıya doğru gidiyorsa bizim de stop noktamız yukarıya doğru gidiyor. Umarım anlatabilmişizdir. Hebar'ı kaçırdık mı hocam? Niye kaçırırsın? Ben sana söyledim. Hebar alın dedim. Bekle bir düzeltme gelir Hebar'a. Düzeltmede alırsın. Hook ne olur? Bilmem. Hook. Hook. Hiç aklıma gelmiyor. Hook. Hook analizimizi yaptık mı ya daha önce? Dönmesi gereken yerden dönmüş. Al sinyali gelmiş. Güzel. Şurası çok sağlam bir direnç. Bak direnci ne oldu? Değiştirdik. Çok sağlam bir direnç. 50. 50'nin üzerine atarsa yapıştır. Hiç gözünün yaşına bakma. Elindeki lot sayını, adet sayısını, bilmem ne sayısını artık lot da kalmadı. Lot sayısını arttır. 50'nin üzerine gelirse. 50'nin üzerine atmadığı müddetçe sakın ekleme falan yapma. 50'nin üzerine attığında bu hook denilen meret 1.60'lara falan geldiğinde elini kim öpüyorsa ona satarsın. Şu an için böyle bir şey yok. Düşen trend var. Düşen trend kırılmış. Düşen trendin üzerine atmış. %80 backtest gelir. Gelmiş. Gidiyor şu an. 50'lere gelir bu. Bir iki gün sonra 50'lerde görürüz. Burada biraz oyalanır 50'lerde. Ne zaman ki 50'nin üzerinde iki tane 4 saat ya da günlük kapanış görürsen elindeki hok adetine ilave yaparsın. Yükselişi yakalarsın. Şu an için ekleme yapmak için erken. Şu an sadece bekle. Ve aleyna aleyküm selam. Launch güzel olacak. Launch ne olacak? Güzel olacak. Burada yine bir sahtekarımız, dolandırıcımız var. Maria. Sana alıştık abi bizi videosuz bırakma. Teşekkürler. Pepe videosu bekliyoruz. Pepe biraz daha düşsün yaparız. O tesbihi bana hediye eder misin? Çok güzel. Hediye edemem arkadaşlar. Çünkü bu tesbih hediye. Orada bir silahımız var. Hediye. Burada bir motosikletimiz var. Hediye. Burada görüyor musunuz bunları? Bir dakika ben bakayım kendim bakayım. Hı. Burada Eko kriptomuz var. Hediye. Buradan GTO bunu hediye gönderdi. Motosiklet var. Hediye. Tepede şeyler var. Kupalar var. Ya kupa dediğim başka bir şey. Almanlar bira içiyor falan onlar. Antikaymış, bilmem neymiş, çok özelmiş. Neydi bunun adı ya? Taskan mı, Tuskan mı? Bir şey. Ta'la başlayan bir şey. O var. Hediye. Burada boğamız var. Hediye. Camdan bir boğa var arkadaşlar.
Bizim boğamız da ne yazık ki camdan, yani en ufak bir şeyde kırılıyor. Bu elimdeki sağlam da hani piyasa boğası camdan kırılıyor arkadaşlar. Onun için bunları ne yazık ki hediye edemem. Gelen hediyeleri hediye etmek sünnetmiş. Peygamber Efendimiz de gelen hediyeleri hediye edermiş ama yok. Bunda sünnete uymayacağım arkadaşlar. Birçok konuda tabii ki de sünnete riayet ediyoruz, uymaya çalışıyoruz ama bu konuda uymayacağım. Ripple keferesi Trump'ın yüzüne nasıl bakacaksa. Siyasi bunlar arkadaşlar, siyasiler. Yani kimler kimlerle iş yaptı da o mu bakamayacak? Trump dayım Gary Gensler'ı kovacak demiş. Kovacak. Gary Gensler kovmayacak herhalde. Gary Gensler sen beni kovmadın, ben istifa ettim diyecek gibi duruyor. Sizin aldığım dediğiniz coinlerden neden analiz yapmıyorsunuz? Bunu dedik zaten arkadaşlar. Elindeki malı bize kilitliyorlar desinler diye. Benim aldığım dediğim coinlerden ben aldım. Siz de alırsanız siz bilirsiniz. Yani tamamen tercih sizin. Ben aldım. Bir gün yaparız ya. Bir gün tekrar böyle ufak ufak sıra geldikçe onunla ilgili soru sorulursa analizlerini de yaparız. Kameranın dışına çıkmadık. Evet. Şifalar dilerim. Teşekkürler. Avax 100 dolar inşallah. 3000 dolar yatırım yaptım. Dedim ki, Allah Allah. Yine sahtekarlar burada. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Geçmiş olsun Niyazi, teşekkürler. Geçmiş olsun Yücel. Evet, bugün de böyle oldu. Soruları umarım cevaplamış olduk. Merak edenlere merak ettikleri sorular konusunda yardımcı olduk. Yuh, artık 52 dakika olmuş. 51, 20, 21 diye gidiyor. Neyse sevgili dostlar, Bitcoin özetlersek bir daha bakalım çaktırmadan. İyidir, güzeldir. Güzel görünüyor. Bitcoin'de şöyle herhangi bir problem şu an için görmüyorum. Kamerayı da size de vereyim. Herhangi bir problem görmüyorum. Kanalın altındayız. Yayının başında bir kanal var dedik. Kanalın altı ve üstü şeklinde gidiyoruz dedik. Altındayız kanalın. Kanalın altına taşmadığı müddetçe herhangi bir sorun yok. 87'ye kadar bile, hatta düşse bile sorun yok. Ama 87 altı kar al bölgemiz. 82.250'de piyasadan tamamen çık bölgemiz olarak kayıtlarımızdaki yerini aldı. Telegram'a, TikTok'a, Twitter'a nasıl geleceğinizi anladınız. İlk yorumdan, yukarıdaki sabit ilk yorumdan gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakmaya mecbursunuz. Sağlığınıza dikkat etmeye mecbursunuz. Ama bunun haricinde hiçbir söylediğimi yapmaya zorunda değilsiniz. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.